Türklerin adaletinden dolayı Kanuni, Avrupalıların kudretinden dolayı muhteşem dediği, Osmanlı'nın 10. padişahı ve İslam dünyasının 89. halifesi Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatında 350'den fazla kaleyi fethederek devletini neredeyse 3 kat büyüten, hükmü Endonezya'dan Fransa kıyılarına uzanan ve 13 büyük sefere bizzat önderlik eden, 1521'de Avrupa'nın ilk kapısı olan Belgrad'ı, 1522'de Hospitalier şövalyelerinin elinden Rodos'u, 1526'da 2 saatte Macaristan'ı tarih sahnesinden silen Mohaç Meydan Muharebesi'ni, 1529'da Avrupa'nın kalbine yürüdüğü Viyana Seferi'ni, 1532'de Avrupa içlerine girip karşısına çıkacak bir ordu bulamadığı Alman Seferi'ni, 1534'te Doğu'da Safeviler üzerine düzenlenen Irakeyn Seferi'ni, 1538'de Birleşik Haçlı Donanması'na karşı tarihin yönünü değiştiren Preveze Deniz Zaferi'ni kazandı. Ve daha nice fetihlerle adını tarihe kazıyan bu sultan, şimdi 72 yaşında, hasta ve yorgun olmasına rağmen ölüme meydan okuyarak Viyana'dan önceki kapı sayılan Zigetvar seferine çıkmıştı. Bu sefer Osmanlı için bir devrin sonu, dünya içinse yeni bir çağın başlangıcı. Muhteşem yüzyılın kapanış mührüydü. Tarihler 1566'yı gösterdiğinde, Osmanlı ile Habsburglar arasındaki büyük rekabet yeniden alevlenmişti. Erdel Prensliği üzerindeki hakimiyet kavgası sürüyor, Avusturya sınır boylarını kışkırtıyordu. Avusturyalıları böylesine cüretkar kılan sebep, Kanuni'nin yaşlılığı ve hastalığıydı. Nikris denilen hastalık yıllardır onu pençesine almıştı. Artık sefere çıkması imkansız görülüyor. Herkes yakında ölümünü bekliyordu. Fakat herkes çok kısa süre içinde yanıldığını anlayacaktı. Sultan, ölüme meydan okurcasına, Avusturyalıları cezalandırmak ve Müslümanların gücünü bir kez daha göstermek için sefere çıkmaya karar verdi. Hedefi ise Viyana yolunun kilidi, Zigetvar Kalesi. Sonrası ise Viyana'ya yürüyüş olacaktı. Sefer kararı alındığında Osmanlı ordusu tüm ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Yaklaşık 80.000 kişilik bir kuvvet hazırlanmıştı. Yeniçeriler, sipahiler, akıncılar ve topçular, Osmanlı ordusunun her sınıfı bu seferde yerini aldı. 1 Mayıs 1566'da İstanbul'dan hareket edildi. Padişah hasta olmasına rağmen taht-ı revanında ordunun başındaydı. Komutayı ise Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa yürütüyordu. Uzun yılların ardından İstanbul yeniden o azametli günlerine dönmüştü. Sultan Süleyman, tıpkı ihtişamlı dönemlerinde olduğu gibi bir kez daha sefere çıkmıştı. Avusturyalılar ise Osmanlıların karşısına meydan savaşına çıkmaya cesaret edemedi. Bütün güçlerini Viyana'nın savunmasına yönelttiler. Zigetvar'da ise sadece küçük bir garnizon bırakıldı. Komutanları Hırvat asıllı Nikola Zrinski idi. Elinde sadece birkaç bin askeri olmasına rağmen Avrupa'nın umudu onun ellerindeydi. Avusturya'nın stratejisi, Osmanlı ordusunu Zigetvar surlarının önünde kış bastırana kadar oyalamak ve Viyana'ya zaman kazandırmak üzerine kurgulanmıştı.
Ve nihayet 5 Ağustos 1566'da Osmanlı ordusu Zigetvar Kalesi önüne geldi. Artık büyük kuşatma başlamıştı. İlk saldırı, sultanın emriyle Osmanlı topçularının ateşiyle başladı. Günlerce süren yoğun bombardıman surları sarsarken, Yeniçeriler hendekler kazıyor, sipahiler kaleyi kuşatıyor, lağımcılar ise surların altını oymaya girişiyordu. Sanılanın aksine, topçu ateşlerinin amacı surları yıkmak değil, karşı bataryaları susturmaktı. Asıl vurucu güç, surlarda gedikler açacak olan lağımcılardı. Yoğun topçu ateşi ve lağımcıların saldırıları Avusturyalılara ağır kayıplar verdirmişti. Fakat Nikola Zrinski ve adamları kararlıydı. Az sayılarına rağmen surların üzerinden yağmur gibi yağan ok ve tüfek atışlarıyla Osmanlı hücumlarını defalarca püskürttüler. Her saldırı kanlı bir şekilde geri çevriliyor, kuşatma giderek daha çetin hale geliyordu. Osmanlı ordusu kaleyi adım adım kuşatırken ağır kayıplar vermeye başlamıştı. Zigetvar direnişi her geçen gün daha da sertleşiyordu. Sultan Süleyman ise yol boyunca hastalığının pençesinde kıvranıyor, dayanılmaz acılar çekiyordu. Buna rağmen çadırından ordusunun her hareketini dikkatle izliyor, bu seferin mutlaka zaferle sonuçlanmasını istiyordu. Kuşatma uzadıkça Osmanlı ordusu yorgun düşüyordu. Sultan Süleyman ise gün be gün eriyor, Nikris hastalığı bedenini tüketiyordu. Her nefesi sancı, her adımı acıydı. Ama o, son bir kez askerlerinin karşısına çıktı. Ve tarihe geçen son sözlerini söyledi. Aslanlarım, yiğitlerim, bizim davamız, dinimizin ve devletimizin davasıdır. Viyana'ya giden yol buradan geçer. Eğer bu kaleyi alırsak, zafer bizimdir. Şehit olursak, cennet bizimdir. Son bir kez besmele çekip düşmanın üzerine yürüyün. Ben inanıyorum zafer İslam'ın olacak. Askerler gözyaşlarıyla padişahlarını dinledi. Sonra tekbirlerle büyük bir taarruz başladı. Surlar birer birer aşıldı. Nikola Zrinski son bir çıkışla kaçarken öldü. Ve Zigetvar Kalesi Osmanlıların eline geçti. Zafer kazanılmıştı. Ama bu zaferin gölgesinde büyük bir sır gizleniyordu. Zigetvar'ın dumanları arasında bir sessizlik çökmüştü. Osmanlı ordusu günlerdir savaşın yorgunluğu içindeydi. Fakat asıl acı henüz kimsenin bilmediği o büyük kayıptaydı. Sultan Süleyman o meşhur konuşmasını yaptıktan kısa bir süre sonra ağır bir şekilde hastalandı. Her nefesi bir öncekinin ardından daha da zor geliyordu. Ve Zigetvar kuşatmasının son günlerinde o büyük cihan hükümdarı otağında Rabbine kavuştu. Ne yazık ki Zigetvar'ın düşüşünü göremedi. 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında oturan dünyanın en kudretli sultanı artık bu fani dünyadan göçmüştü. Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa, ordunun dağılmaması için bu haberi gizledi. Sultanının cansız bedeni çadırda, sessiz bir örtünün altında yatarken, dışarıda top sesleri hala yankılanıyordu. Zafer yakındı. Ama o zaferi artık görecek göz kalmamıştı.
kale düştüğünde sultanın iç organları Zigetvar'da defnedildi. Bedeni ise özel bir sıvıyla korunarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Ordu Belgrad'a ulaştığında Şehzade II. Selim sefere katıldı. Bütün hocalar hep bir ağızdan sela okumaya başladı. O an ordu içindeki herkes gerçeği anladı. Gökleri inleten o sela bir imparatorluğun kalbine işledi. 10 binlerce asker diz çöküp ağladı. Kimi sessizce dua etti, kimi başını yere koyup toprağa öptü. Cihan padişahı artık yoktu. Kanuni Sultan Süleyman, Büyük Türk, Müslümanların sığınağı, mazlumların umudu, Zigetvar önlerinde zaferini göremeden Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ömrü at sırtında, diyardan diyara seferlerde geçen koca sultan, yine bir seferde İslam ordusunun başında şehadete yürümüştü. Ve muhteşem yüzyıl, sessiz bir sela eşliğinde Zigetvar topraklarında sona erdi.